Oo, buyurun buyurun buyurun. Buyurun buyurun buyurun. Dışarı çıkalım mı? Dışarı çıkalım ya. Dışarıda içelim. Hadi Güzel bakalım. hava. Buyurun. Önden buyurun lütfen. Max. Max Max Max. Max. Ben geleyim önce aşağıya. Hayır dur ben geleyim. Ben geleyim. Öyle vereceğim. Allah bu çocuk iki ayağının üstünde yürüyebiliyormuş ya. Kalk bakayım. Yürü bakayım öyle. Tam zıplayıp durma dur. Sakin. Çok heyecan yaptı. Sakin ol. Kalk iki ayağının üstüne. Bekle. Dur. Üstümü de indirme aşağıya. Dur. Zıplama. Kalk. Hayır. O değil de pantolonumu indiriyordu aşağıya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere maalesef videoya bir merhaba diyemedik. Max'in oynaşmalarından ötürü. Kayseri'nin 3. videosundan Hepinize merhaba. diyemeyiz. Çünkü bu Kayseri'nin 4. videosu. Oldu mu o kadar ya? Olduğu kadar tabii ki. Aa, 3. videosu Erciyes'i izledi arkadaşlar. doğru. Dördüncü videosuna başladık. 4. videosunda nasıl bir mekandayız ama. Kayseri'nin doğasına doyamadık. Merkeze gitmek istemiyoruz. Evet. Sürekli Erciyes'ten geriye döndük. Çok aşağılara bir yerlere döndük. karşımıza sürekli böyle doğa manzaraları çıkıyor ve şehir merkezine gidemiyoruz bir türlü. Hep böyle bir tadını çıkartalım, bir keyfini yapalım istiyoruz. Yalnız öyle bir yere geldik ki arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşayım. Şimdi ben sabah Max'i yürüttüm. Dün akşam üzeri geldik buraya. Bir de bayağı bir yağmur falan yağdı. Çok Evet. gezemedik. Sabah Max'i yürüttüğümde şu ileride Kaan'ı arabası izlerine rastladım. Evet, Kayseri'ye ilk geldiğimiz ikinci videoda görmüştük galiba değil mi? Evet. O tepedeki. Benzer izler burada da var. Hemen şu karavanın yanında gördüğünüz kayalıklarda da enteresan oluşumlar var. Hemen arka tarafta, karavanın arka tarafında bir in gibi bir yer var. O tarafta 3 tane yol tespit ettim. Bir tane yoldu. Şu an kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama ikimizin arasında şu tepenin arkasına doğru gidiyor. Evet. Şimdi bu ne demek? Bu ne demek? Tolga burada drone kaldırır demek. Ya Evet. keşfe çıkmamız lazım ya drone kaldırmamız lazım ama keşfe çıkamayacağız. Çünkü bugün yani burası planda yoktu. Bugün inanılmaz dolu bir rotamız var. Evet. Onu halletmemiz lazım. Gezmeye başlayacağız artık ama bir türlü de doyamıyoruz. Şuraları da görmeden gitmeyelim istiyoruz. Birkaç mağara görüyoruz ama merak etmeyin mağaraları gezmeyeceğiz. Ama bir görmeden de gitmeyelim değil mi? Tabii canım ya biz gezeriz de size minnacık gösteririz, sıkılmayın. Sadece doğanın güzelliklerine varın. Bu arada burası neresi? Zamantı Irmağı Barajı. Değil mi? Zamantı Evet. Barajı. Zamantı Irmağı buralardan dolana dolana Kayseri'nin içinden geçiyor. Çok güzel yerler var daha konaklayacak. Gözümüz sürekli doğa manzaralarına kayıyor. Evet. Sinek mi? Çok fazla sinek var. Evet. Su kenarlarının tek İnanılmaz. kötü yanı bu havalarda sinek. Sen ne bekliyorsun? Yok başka bir şey. Bir tane verdim. Elim cebimde ya. Başka Bir mı tane daha var? mı var? Hayır. Yok başka verdim. Yuttun değil mi onu hemen? O kadarmış Max. Başka yokmuş. Yalnız alanda şimdi oranın Kaan'ı yollarını görünce ben hemen araştırdım. Haritada işaretli birkaç yer var mı yok mu diye. Hı hı. Haritada işaretli değil burası. Evet. Yalnız haritadan yaptığım gözlemde arka tarafta hemen şu tepenin arkasında bayağı bildiğiniz bir yerleşim, kaya yerleşimi var. Buranın Uydu görüntülerinde ilerisinde çok net gözüküyor. evet buranın bayağı bir ilerisinde bir eski kaya yerleşimi işaretlenmiş ama burada bir işaret yok. Biraz ilerimizde de yanlış hatırlamıyorsam Hitit yazıtı mıydı o? Evet. Bu bölgelerdeki kaya yerleşimleri ya da işte yeraltı e, şehirleri diye işaretli birkaç nokta var. Bunların hepsi Hititlerden kalma. Firiklere çok benzettiğimiz için sürekli Evet. Firik diyoruz kendi aramızda da Hititler döneminden kalma diye düşünüyoruz. Ama burada hiçbir işaret olmamasına şaşırdık çünkü çok Evet. büyük bir alan arka tarafımızda Çok bulunan büyük yer. bir alan. Yani haritadan gözüken alan bayağı büyük. Şimdi drone'dan da siz görüyorsunuzdur muhtemelen. Ben kaldırmışımdır drone'u çoktan. Siz izliyorsunuz tabii ki şu anda. Ama alan inanılmaz güzel. Evet, isminin olmamasına o yüzden şaşırdık. Balık tutuyorlar burada bol bol. Evet. Balıkçılar için güzel bir yer. Ve Manzarası güzel bir yer. Bir tek sinek işte su kıyısı olduğu için tabii.
Hiç trafik sesi yok. Evet. Hiç şehir sesi yok. İlerimizdeki köy aslında Mezra. bir mezra. Sadece 7 tane 8 tane bina var. Evet. Çıt çıkmıyor. Derenin, gölün karşı kıyısında bir iki ufak yine mezra var. Hı hı. Yani alanda hiç ses yok. Evet. Hele gece çıt çıkmıyor. Muhtemelen şu anda bizim bu konuşmalarımızı karşıdaki balıkçı arkadaşlar duyuyorlardır. Büyük Çünkü biz de ihtimalle. onların konuşmalarını duyuyoruz. O kadar sessiz ki etraf. Çok güzel bir yer. Yani Kayseri'de böyle yerler bulmak gerçekten bizim için çok büyük şans. O zaman biz sizi drone görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz de kahvelerimizi yudumlarken şu muhteşem doğanın tadını çıkartıyoruz. Sonra da hazırlanıp gezmeye gidiyoruz. Evet. Hava bir anda değişti. Gölün haline bakar mısınız? Göl Marmara Denizi'ne döndü. Rüzgar, dalgalar. Tam zamanda hazırlandık ve gidiyoruz. Ne kadar güzel köy evleri var ya. Evet, eski evler de var, yeniler de var. Köy meydanına geliyoruz galiba. Yalnız haritamız sağ olsun köyün bütün sokaklarını gezdiriyor bize. Şikayetçi miyiz? Hayır, tabii ki hayır. Böyle bir güzellikten şikayetçi olunabilir mi? Seviyoruz eski köyleri gezmeyi. Köy mezarlığının önündeki tuvalet. Hemen yanında çeşme de var. Bir karavancı için bulunmaz nimet. Değil mi Max? Nereye gelmişsin? Max köy kokularını görünce etrafa bakmaktan kendini alamıyor. Tuvaletimizi boşalttık ama suyumuzu doldurmadık. Evet, çünkü çok yolumuz var. O yüzden yük yapmayalım. Bir de böyle köy yerlerinde her yerde su bulunabildiği için susuz kalmayız. Karşıdaki ağaçlar çok güzel gözükmüyor. Evet ya, çok harika bir doğası var bu tarafın.
arabamızı şöyle bir alana park ettik. Şimdi haritalarda Gülden'in işaretlediği bir yer vardı. Oraya doğru yola koyulacağız ama bulabilecek miyiz emin değiliz bakalım. Evet, bakalım haritadaki görseli takip ederek gideceğiz. Çünkü bir işaret, bir harita, bir şey yok. Ekstra yönlendirme yok. Nerede? Karavanı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu yol boyundan yürüyorsunuz. Şurada bir merdiven var. Bakın. Şurada. Ağaçlık ağının olduğu kısımda. Şurada bir merdiven Evet, var. ilk büyük ağaç. Evet, büyük ağacın olduğu yerde. Peki. Merdivenin bu tarafında kol tutma yeri yok. Ona göre dikkatli inin. Tamam mı Gülden Hanım? Tamam. Oo, korkunçlu merdiven. Merdiven korkunçlu, biraz sallanmalı. Oho. Ay, Ay pardon. ödümü kopardın. En alttaki taşa basınca merdiveni sallıyor. Evet, yukarıdayken de hiç hoş olmuyor. Ya Peki. benim her adımımda da ayrı sallanıyor. Buldum. Buldun mu? Bakın. Adamlar burada bir hikaye anlatmış. Bak şuradakinin gözlerine varana kadar görüyorum. Evet. Kafasında enteresan bir şapka var. Hiç yazıtları diyor, anıtları diyor bunlar için. Ama bak şapkalarına bakarsan Firiklerin şapkaları da böyle kıvrılıyor öne doğru sadece. Evet. Fark ettin değil mi? Dördünde de aynı şapkadan var. İki aslında hikaye var burada. Sağda da bir şey var. O muhtemelen yazıt. Evet. Enteresan arkadaşlar. Yalnız gölgeden dolayı inanılmaz net gözüküyor kameraya. Ya. Evet. Bu neydi tatlım burası? Ne olarak geçiyor haritada? Fraktin anıtı. Burası Fraktin anıtı diye geçiyor arkadaşlar. Aramak isteyenler haritadan bu şekilde bulabilir burayı. Fraktin kaya kabartması. Çok iyi. Nasıl bir yerde burası? Böyle bir alan. Muhtemelen burası eskiden dere yatağıydı ya da su yatağıydı ya da burada bir su kaynağı vardı. Ve böyle bir yer. Kim bilir ne anlatmak istediler. Yolumuz uzun. Hadi bakalım. Yani bu yolun yanına da arabanızı park edip bakabilirsiniz oraya. Evet. Şimdi diyeceğim şu. Bizim konakladığımız videonun başında gördüğünüz yerle burası arasındaki mesafe 5 kilometre. Şu ıssızlığı görüyorsunuz. Böyle bir yerde böyle bir kabartma var. Şu ağacın arkasında kalıyor. Evet, şuradaki ağaç. Buradan hiçbir hemen şey altı. belli değil aslında. Kim bilir daha hep konuşuyor bize bilinmeyen daha neler var. Evet. Bir de ne amaçla vardı? O yol gösterici miydi? Bir harita kontrol noktası mıydı? Gezginlere o dönemki yolda hareket edenlere bir işaret noktası mıydı? Yani oradaki kabartmaların anlattığı hikayelerle ilgili yazılar var ama uzun uzun anlatıp sizi sıkmak istemeyelim bu konularla. İlgisi olanlar Fraktin kaya kabartması olarak aradığında zaten o hikayelere ulaşabilirler. Ama burası kocaman bir yaşam alanıymış. Evet, devasa, çok güzel. O zaman 81 il Türkiye turumuzun bir sonraki durağına doğru 14. şehri Kayseri'deki bir sonraki durağımıza doğru hareket edelim. Yine
geçiş yollarında ilerliyoruz. Gelinciklerin renklerine bak. Parıl parıllar. Lavantalara ne demeli? Saçlarım kadar mor. Yani burada da pek bir çekecek bir şeyimiz yokmuş yani. Gülden Hanım nereye geldik? Çamurlu, bol çamurlu, Evet. bol sulu. Gözüm daha açık bir yer arıyordu. Söylenirken yakalandım. Nereye geldik? Zamantı Irmağı'nın kıyısında Şıhbarak Köyü'nün mesire alanı burası aslında. Arkadaşlarımız gelmişler daha önce buraya. Burada konaklamışlar. Dedik bir bakalım. Kalmayacağız ama geçerken bakalım dedik. Sular yükselmiş yağmurlardan sonra. Bayağı buralara kadar gelmiş. Bu arada burada kano yapılıyormuş. Kano merkezi var. Evet, hem de Kayseri kano. Evet. Irmak'ta kano keyfi. Yani kano yapmayı sevenler. Her ne kadar yanımızda kano bulunsa da bu bölgeyi bilen bir ekiple kanoyla yüzmek, kanoyu kullanmak daha keyifli olacaktır. Bir de bizim şişme kanomuz var. Muhtemelen çok uygun olmayabilir böyle yerler Evet. şişme kano için. Ne kadar Daha- derin olduğunu bilmiyoruz. Daha sert kanolar. Yalnız çok enteresan bir yer. Arkamızı görüyor musunuz, kaya yapısını? Koca koca parçalar düşmüşler değil mi? Evet ve sağlı sollu her taraftalar. Muhtemelen burada da bir eski yerleşim söz konusu. Çünkü haritada birkaç tane yeraltı Yeraltı şehri şehri var. kalıntısı var bu bölgede. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Bu bölgeye gelirseniz hemen karşıda piknik masaları görüyorum. Çok güzel ağaçlık bir alan. Bir tık sinek var şimdiden. Çok güzel. Güzel yer. Sinekler olmasa. Gurk gurk. Kurbağalar gurk gurk. Burayı da gördüğümüze göre yola devam edebiliriz. Market alışverişi için küçük bir sayılmaz da yerleşime girdik. Neydi? Evet. Tomarza. Tomarza. Ekmek bulamadık. Pide bulduk. Pide bulduk. Buralarda pide yiyorlar sanırım. Bütün marketlerde ekmek yok. Böyle pideler var. Fırından pide aldık. Bir önce gittiğimiz kasaba gibi bir yerde bakkal vardı. Bakkala sordum ekmek var mı diye. Yok ama dedi yarım ekmek var dedi. Yarım pide. Yarım ekmek dediği de yarım pide. Yani Aslında bunu niye yarım pide diye düşünmüştük ama gerçekten keserek verdiler bize Evet. de. Max onlar ne? Neler geliyormuş Max? Merhaba. Yavaş, çok uzanma. Tamam, üstümüzden geçecekler neredeyse. Tamam hadi geri gel, gittiler. Yavruları yok mu? Yok. Max'i gördü abi, çok beğendi. Yavruları yok mu diyor. Ama Max'ten bir tane var. Değil mi kuzum? Bir tane var ondan.
bu zaman sonra otoyolda olmak nasıl bir duygu şoför bey? Hiç güzel değil. Köy yolları, köy yolları. Ama Kayseri'ye girdiğimizden beri köy yollarındayız. Kayseri merkeze girmemek için resmen savaş veriyoruz. Ama sonuçta Kayseri merkeze de gireceğiz. Ama girmeden önce harika bir yere gidiyoruz. Peki neden otoyoldayız? Çünkü mazotumuz bitti. Çocuk diyor ki Hı. abi diyor ileride diyor Palas var diyor. Palas'ın diyor içinden geçerseniz diyor bu sene diyor çok kar yaptı ya diyor. Çok flamingo var diyor şu Ha. gölün orada diyor. Evet, o tarafa doğru Bu gidecek tarafa zaten doğru ama yol güzergahı çizdi çocuk bize hemen. rotamız hazır. Deneyelim bakalım. Mazot alana rota bedava. Güzel gözüküyor bulutlar. Evet ya çok güzel. Kapat camlarını kapat. Kamyon ve toz bulutundan geri kaçtık. Rüzgar yok. Zorunlu mola verdik. Bak asılı kaldı toz. Hep düz mü gideceğiz? Biraz da Biraz geri da. geri gidelim. Su bulduk. Vay be ne video oldu. Yol 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 yol. Kayseri'nin yarısını gezdik galiba. Valla bayağı gezdik yani. Acayip kilometre yaptık Kayseri'de. Ve en çok yolu da bu videoda kat ettik. Evet. Yani gezdik derken yollarda gezdik zaten. Evet. Kayseri'nin bir ucundan bir ucuna gezdik valla. Nereye geldik? Çok güzel bir yer. Adını hatırlamaya çalışıyorum. Palas. Palas Tuz Gölü. Ya da Talas Tuz Gölü. Ya da Palas Tuz Gölü. Palas Tuz Gölü. P ile. Sinekler rahat bırakırsa konsantre olacağım da olamıyorum. Palas Tuz Gölü çok güzel bir yer. Tabii yağışlardan dolayı fazla su var. O yüzden daha da bir güzel gözüküyor. Ama bu tür şeyler aramızda. Aramızda. Buyurun. Teşekkür ederiz. Geliriz. Max bak. Tolga çiçek getirdim. İster misin? Peki çiçeğin kalp şeklinde olması? İşte bunların hepsi birer işaret. Çeşmenin kafasını kırmışlar. Ya su yok Evet. yine. Peki. Palas Tuz Gölü. Şu ağaçların arasında bir yer var. Oraya gidip baktık ama orada kalabileceğimizi düşünüyorduk. Yeri Orada görünce kalamayacağımıza kalamayacağımızı karar anladık. Şimdi bakalım gölün etrafında başka bir yer bulabilecek miyiz? Bu çocuk inebilecek mi aşağılara? Gezebilecek mi buralarda? Bu soruların cevabı az sonra. Göle ulaştık. Bayağı içine kadar geldik. İçine kadar geldik aşkım. Daha gidecek misin? Ay orada karpuz kesmişler. Üstüne gidiyoruz.
Max inmek için o kadar dört gözle bekliyor ki ama inmeyeceğiz. İnemeyiz. Çok her taraf çamur. Çamur ve kötü kokan bir yapısı var topraktaki Evet. çamurunda. Az önce yürürkenki yerde bile otların arasından bir şeyler bacağımı ısırmışlar. O yüzden Max'i ve kendimi indirmek istemedim. Tolga'yı kurban seçtik burada. Evet, kurban ben oldum bu sefer. Drone görüntüsü çok güzel gözüküyor. Muhteşem bir doğası var fakat konaklamaya pek uygun değil. Ve birkaç sene öncesiye kadar da su yokmuş. Sadece Evet. Tuz Gölü gibi. Ondan sonra ama bu sene su var. Normalde bulunduğumuz bu yerde arabayla drift yapmışlar. Geldik, gördük, size de gösterdik. Yeni yerlere doğru devam edelim. Hadi bakalım. Kamp alanı diye bir tabela var. Sola doğru gösteriyor. Kamp alanı bulduk. Kamp alanı bulduk. Hadi bakalım. Gerçek bir kamp alanı bulduk. İnsanlar çadırlarla kamp yapıyorlar. İlk sağdaki yola dönmemişsin. Oradaki yolda kapı varmış çünkü. Evet. Şimdi gördüm. Karavan var içeride bir tane. Oradan. Baraj Gölü'ne geldik. Kendimize kalacak yer bakıyoruz. Fakat ne unuttuğumuzu hatırlar mısın? Su yok. Su dolduramadık ki biz. Evet, hiç suyumuz yok yani. Hem de hiç yok. Şuralarda çeşme var mıdır acaba? Çok araç var buralarda. Çöp kutuları görüyorum. Bayağı karşıya kadar da devam ediyor yol. Ama çeşme göremiyorum. Piknik alanı tarafına doğru geri dönüp ilk köşede çeşmeyle karşılaşmamız. Çok güzel Bakalım akıyor oldu. mu? Akıyor gibi ya. Islak etrafı. Bakalım. Suyumuzu doldurduk. Piknikçilerin mangal yaydıkları yerleri topluyor Tolga. Maalesef her yerde öbek öbek. Yemek artıkları, çöpler. Soydukları soğanların kabuklarını vesairelerini çöpten arz etmiyorlar. Halbuki onlar da çöplermiş. Onları da bir poşete koyup götürmen lazım. Çünkü o çöpler sinek yapıyor. Evet, ondan sonra her yerde sinek var diye şikayet ediyor herkes. Ne kadar güzel bir yer görüyorsunuz. Ama yine çöp, yine çöp. Yemiş yemiş. Hayvanlar yer onları ama lütfen. Hangi hayvanlar yiyecekse burada. Ateş başında oturup yiyip yiyip etrafa atmışlar kemikleri. Çok hayvan beslemek istiyorsanız o kemikleri bir poşete toplayıp gördüğünüz hayvanlara verin lütfen. Kendi dünyamızı temizliyoruz. Su kıyısında da çok güzel yerler var. Ama bir Max'i tutmak açısından bir de kalabalık açısından yukarıya çıktık. Manzaramız çok güzel. Burası daha sakin olur diye düşünüyoruz. Hafta ortasındayız şu anda. Ona rağmen çok kalabalık bir alan. Gülden Hanım neler yapıyor acaba? Gülden Hanım. Neler yapıyorsunuz? Hazırlıklar var sanki. Evet. Baktım ki bu videoda hala fırın kullanmamışız. Oo.
Bir çılgınlık yapayım dedim. Ne yapıyoruz? Kek yapıyoruz. Oho, hemen Çoktandır geliyoruz. kek yemedik değil mi? Yemedik, hemen geliyoruz. Bakalım nasıl olacakmış kek. Kek dediniz. Koşa koşa geldik. Biraz kalabalık geldik ona göre yalnız. Hoş geldiniz. Kakaolu, Oo. sadeli, desenli kek. Desenli kek. Tamam. O zaman siz desenli kekin tarifini arkadaşlara verirken ben de Max'i günlük rutin turuna çıkartayım. Tamam. Ama desenli kekin tarifini vermeyeceğim. Kek tarifini herkes biliyordur. Bir şey yok Evet. ona. 3 yumurta, bir süt, bir yağ, bir şeker, 2 de un. 3-2-1. 3-2-1. 3-2-1. Gezdik gezdik geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh, ne alemdesin? Tamam. Şu anda tamamım. Tamam. Bak kıvamını böyle anlıyoruz. Nasıl anlıyorsun? Hadi bakayım. Böyle yapıyorsun. Tamam. Sonra o birleşiyor mu? Azıcık izi kalıyor. Bu kadar olacak. Ben sana fırın vereyim o Evet. zaman. Sen bana fırını ver, ben onu ısıtmaya başlayayım şuradan. Peki hani kakao? Hani kakao onu Hani bilmiyoruz kakao? işte o hangi aşamada girecek. Onu nereye koyduk? Burada. Ben şu arkadaşları şöyle verdim. Tamam. Her geçen gün rengi değişiyor. Görüyor musunuz? Bunu da bana açabilir misin? Buyurun. Ağzı açık şu an. Teşekkürler. Bir de onun için küçük bir kaşık alabilirsem, unlu kaşığı sokmayayım ben onun içine. Tabii. Ufak kaşık mı? Ufak olur. Normalde kek kalıbı yağlanıyor ama bu silikonlu yağlamadım diğer şeylerde. Bunda da yağlamasam olur bence. Bence olur. Bakalım görelim. Bakalım görelim. Çıkmıyor ya normalde kalıplardan şeyden. Bakalım görelim. Risk alıyorum ve yağlamıyorum. Hadi bakalım. İçine Vay. düştü. Evet. Bu arada ben bunu yarım ölçü yaptım. Çünkü bu bir kek kalıbından çok daha küçük bence. Evet. Ama şu anda gözüme büyük fazla geliyor. Araya kakao. Kakao gelecek. Sabredin beyefendi. Şimdi. Kakao şimdi buraya gelecek. Bu ne barajıydı? Sarımsaklı. Sarımsaklı. Kayseri Sarımsaklı Barajı. Acayip yoğun. Günün her saati. Evet, hafta Gel. içi. Hafta içindeyiz aslına bakarsanız. Yani şimdi Max'le ulaştırırken de işte o arka tarafları falan gezdim. Hı hı. Arabayla gezdiğimiz yerler zaten inanılmaz kalabalık. Arka taraflara varana kadar kalabalık. Balık tutanlar, piknik yapanlar, keyif yapanlar. Efsane bir yer. Bence bir kaşık yeter. Ve özel olarak piknik alanı da var. İç kısmında ilk Su girişte doldurmaya su gideceğim. doldurduğumuz Gerçi çok yerde. etrafı çektim mi hatırlamıyorum ama. Orada orası esasen piknik alanı. Bu taraflar kamp alanları olarak belirlemişler. Çok güzel bir yer. Ama
belediye şeyi fark ettim. Ne oldu? Yok bir şey. He. Yok bir şey, yok bir şey. Ana dökmüş. Bir şey yok, bir şey yok. Dökmüş ve bana söylemiyorsunuz. Gördüm oranın Bir şey yok, bir halini. şey yok. Sobanın arkasında ıslak mendil. Şu anda ıslak mendille ilgilenemem. Eyvah eyvah. Belediye her yere çöp konteyneri koymuş. Ama insanımız son yıllarda o kadar değişti ki kendi çöpünü alıp çöp konteynerine atmaya bile üşeniyor ya. 50 metre arayla hemen şu alt tarafımızda çöp konteynerleri var, plastik. Abi o kadar kötü ki. Yani anlatamam size o şu kötü anda durumu. Kayseri içerisinde gezdiğimiz yerler arasında en kötü durumdaki yer burası. değil mi? Evet. En kötü burası. Evet. Çok kötü gerçekten. Yani bilmiyorum. Ya şimdi arka tarafa dolandık, adam balık tutuyor. Bayağı Hı hı. bildiğin o çöpün içinde balık tutuyor herif Hiç ya. rahatsız olmuyor Ya artık nasıl rahatsız insanlar. olamazsın? Artık olmuyorlar. O kadar alıştılar ki çöplerin içinde yaşamaya. Yıllardır söylüyoruz ya işte normalleşmeye başladı yani bu çöpler. Hiç hoş değil. Bitterli kakao. Evet, dark kakao bulduk. Bu arada kaçırdığım bir şey daha var. Evet. Çırpıcımız bizi bıraktı. Nateli isyan etti. Hadi bakalım. Şu an kakao kızgın kumlardan serin sulara atlıyormuşçasına hareket ediyor. Ama Ne bir şey yaptığını gelmedi. bulamadın değil mi? Evet. İnşallah bu. Bu çok kabarırsa Valla az yaptım, yarı ölçü yaptım ama daha da mı az yani yapmalıyım? 1/3 yapsaymışsın bence sanki tam olacakmış gibi. Bir dahakine göreceğiz bakalım ne olacak şimdi bu. Kapağı kaldıracak. Kaldırmaz kaldırmaz. Kekin kabarmaması için püf noktası bile var. Isınmış bence fazla fazla. Onu ben tutayım mı? Sıcak. Hayır. Çok kabarma tamam mı? Bakalım ne olacak. Tahmin ettiğimden fazla doldurdu içini. Ben böyle yarısı falan kalır diyordum ama. Ben merakla bekliyorum. Allah'ım sen yüzümü kara çıkarma. Kokular gelmeye başladı. Sevgili karavancı dostlar. Şurayı da kapatayım. Her videoda açık. Sinir ediyor beni edit yaparken. Acayip güzel kokuyor. Evet, pişmeye başladı. Kokular gelmeye başladı. Hazırsanız Max geç. geç paşam. Evet. Sizdeyiz güzel. Ben merakla bekliyorum. Ben de. Of! Oho. Bu taraf biraz fazla şişmiş. Şunu şöyle yan çevireyim ama. Oo, çok sıcak. Şuradan bez almalıyım. Buyurun. Bir saniye. Pardon Max. Onu çevirelim ki bu Şuraya taraf bak. taşısın. İyi, yukarı taşmamış. Kapak hizasında kalmış en azından. Şimdilik. Yok yok daha fazla şey yapmaz. Şunu şöyle çevirelim ki bu tarafta biraz daha şey yapsın. Şunu kapatayım. Hemen ters çevirecektik. Üst Gürden böyle beğenmedi bu görselini. Şuranın ışığını Şu yakayım. taraftan evet şu taraftan çekersen daha net Bir ters çevirdik. Şuradan kızarmaya başlamış. Dedim ki tersini çevirelim de üstü de kızarsın. Gözüktü mü? Evet evet. Ama Yapışmış. Çok sıcak hala. yağ sürmeliymişim yani. Evet yani kek yaparsanız böyle bir malzemeyle bir tık yağ sürmeniz gerekiyor. Çünkü yapışmış, ters çevirdik, yarısı. Yarısı orada kaldı. Aslında şöyle normalde kek pişirirken evde de kafayı çek. Evde de kek pişirirken onu ters çevirirsin ve biraz soğuması için beklersin. Sonra pıt pıt tık tık vurursun falan. Evet. Ama ben acele edince hemen çevirelim, orayı da pişirelim deyince biraz parçalandı. Ama olmuş. Olmuş, Pişik. pişmiş evet. Tadı Sadece üstü kızarmadığı için ben de üstü kızarsın istediğim için
Çok iyi. Biraz soğusun öyle çıkartalım tekrar. Tamam. Evet. Kahveler. Şöyle bıraktım. Oo. Çok teşekkürler. Hoppa. Şöyle yapayım. Şu çatalları şöyle bir saniye alayım. Keki mi göstereceksin? Evet. Şöyle. Nasıl olmuş? Kızarmış, altı kızarmamış. Ya da tam tersi. Ama güzel oldu bence. Evet. İlk kek denemesi çünkü bu. Pişmesi güzel oldu. Sadece yağlamak gerekiyormuş. Evet. Ya da işte ters çevirelim diye acele etmesek. Mesela çoğu yeri çıktı sonra soğuyunca. Evet. O sıcağı Evet. sıcağına yapıştırdı Sıcaklığı onları. yüzünden yapıştı. Acele etmeden biraz bekletip sonra çevirseydik belki arkasını da biraz Evet, kızartabilirdik. evet. Üst tarafını. Şimdi yalnız hani bir iki yer gezdik ya. Gerçi bir iki yer gezdiğimiz 150 kilometrenin üzerinde yol yaptık bu Evet. videoda. Yani bu videoda Karavanla gezdik bu videoda Evet. aslında şu ana kadar. Kayseri'nin neredeyse en alt sınırından en üstlerine kadar Evet. çıktık. Hatta üst sınırlarından dolandık bayağı. Evet, evet. Dağ ardına kadar. Dağ diye bir köyden geçtik Şimdi- de dağları aştık da gezdik bu yollarda. Videoyu izleyenler bunlar kahve sohbetine girdiler. Demek ki video bu kadar mıydı falan Evet. diyecekler ama aşırı şaşıracaksınız. Video bitmiyor arkadaşlar. Video daha yeni başladı. Veda etmiyoruz çünkü daha hiç gezmedik. Gezeceğiz. Evet. Gezilecek yerlerimiz var yakınlarda. Yani bir Tuz Gölü'ne gittik. Tuz Gölü'nde Evet. kalırız diye düşünüyorduk ama kalamadık. Uygun olmadı yer. Evet. O yüzden buraya geldik. Evet. Arada da birazcık sizinle sohbet edelim dedik. Evet. Kek Evet. yapalım dedik. Hem biz dinlenelim bu akşam hem de gezeceğimiz yerlerin planını yapalım. Birkaç nokta var gezeceğimiz. Yani Kayseri merkeze doğru yaklaşıyoruz. Evet. Merkezde çok fazla gezilecek yer olduğu için merkezi bölümlere ayırmaya çalışacağız. Evet. Aslında bir nebze. İkiye böleceğiz gibi duruyor Evet, merkezi. 2'ye ya da 3'e belki de. Belki de. Evet, yani bilmiyoruz. Evet, videonun devamında Kayseri merkezin bir köşesini, şimdiden ismini söylemeyelim. Belki gezemeyiz. Belki gezemeyiz, bilmiyoruz Evet. yani. Hani eğer umduğumuz gibi çıkmaz çekim yapmayacağız çünkü. Evet, birkaç yerde Devam öyle yaptık edeceğiz, ki evet. yolculuk yaptığımız bu video boyunca birkaç yerde öyle yaptık. Ama Tolga'nın dediği gibi video kapanışı değil yani. Değil, video kapanışı değil. Yarın devam edeceğiz. Beraber oturalım, birazcık hem kahve keyfi yapalım, hem Evet. kek keyfi yapalım, hem birazcık sohbet edelim istedik. Hem Kayseri bizim adımıza çok güzel gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Sanırım Kayseri 6 ya da 7 video falan olacak. Evet. Biraz enteresan bir yer. Uzayacağını fark edince bu videoda biraz hızlanmaya çalıştık. Aslında hızlanmadık. Hareket ettik. Birçok noktayı birlikte gittik sizlerle. Bir de uzun zamandır yani gezilerimizde yolu çekmemiştik sanıyorum. Bu Evet. videoda yola dönmüş olduk birazcık Biraz böyle. bayağı bir yol Evet. videosu da çektik. Bayağı da bir yol kat ettik. Dediğim gibi yani 150 kilometre gibi bir yol kat ettik sadece bu videoda. Kaçıncı gün? Üçüncü gün. Bu videonun gün. üçüncü günü aslında. 3 gündür çekiyoruz biz bu 3 gündür 3 gündür çekimdeyiz. Evet ve hala bir yer gezemedik. O yüzden bir yerleri gezelim ki öyle kapatalım videoyu istiyoruz. Tabii yol olunca hem bir yeri gezip gösteremedik size hem karavan hayatını gösteremedik. O yüzden bu akşam böyle sakin, sessiz bir yerdeyken kahve Araya- ve kekle birlikte Araya sizinle bunları sohbet edelim. sıkıştıralım istedik. Bu arada gözlerim kaşındı. Kayseri'de yeşilliğe doyduk geldiğimizden beri sürekli bir Evet yeşillik ya. görüyoruz. Aslında normalde gezdiğimiz bölgeler bu kadar yeşil değilmiş. Evet. Geçtiğimiz kış olan yağışlarla beraber her yer yeşermiş. İşte Bozkır denilen birçok bölgesinde bayağı yeşillik var şu anda şansımıza. Ve hep bir su kenarındayız. Bilmiyorum senden dolayı mı bilmiyorum ama hep bir su kenarındayız. Ya Anlam özellikle veremiyorum arayıp yani. bulmuyoruz. Gerçekten Kayseri'de her yerde su var. Dere var, göl var, ırmak Evet. var. Hep bunlara denk geliyoruz. Yani özel seçilmiş şeyler değil. Ve bol bol da sivrisinek var. Şu an Evet. arka yatak tarafının orada nasıl uçuşuyorlar biliyor musunuz? Anlatamam size. Işıkları açtığımız an sinekliklerin arasından geçerek içeri doluşuyorlar. Evet. Yani sineklik olmasa ne olacak bu halimiz hiç bilmiyorum yani. Herhalde binlerce sinek olacak içeride. Su kıyılarında sinek problemi var maalesef. Nasıl olmasın bu kadar çöp varken. O zaman afiyet olsun diyorum ben Tat hızlıca. bakalım nasıl olacak. Ben tattım. Ben şöyle yapayım. Şöyle şey yapayım. Şu yanık tarafını tatmak istiyorum ben. Yanık değil orası. Hayır, kızarmış tarafı yani.
Kızarık. Yanık başka bir şey, yanık başka Tamam. bir şey. Okey. Tamam. Hepinizin adına tadıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Evet, gayet güzel bir kek olmuş. Sadece işte üstünün kızarmamasına takılıyorum ben tencereden. Aslında ona takılmasak güzel olacak. Bence okey. Zaten pişmesinden belliydi. Şey yaptık ya, kürdan batırdık ya. Normal fırında bile hiç pişmeden yapılabiliyor ki bu tencereyle çok başarılı bir pişme. Sadece kızarıklık olayı. De yağ sürmek lazım. Bir dahaki kekte yağ sürelim altına. Evet, bir dahakinde yağ sürelim. Valla üşendim yağ sürmeye. Margarin yağı sürüyorsun onda. Komple buluyorsun böyle. Sonra onun bir daha kirlet, yıka, sür. Bir daha temizlenme kısmı Evet, sıkıntı. o yüzden böyle deneyeyim Bence dedim bu sefer. yağ sürmeyip çevirme kısmını bekleteceğiz ya da fırını daha fazla sıcak hazırlayacaksın. Sıcaktı aslında, yüksek ateşte yaptım. O yüzden bu kadar iyi kızardı buralar. Hayır. İlk bekleme aşaması var ya, onu yüksek ateşte bekleteceğiz. Sonra içine bunu koyduğumuzda en düşükte. Öyle yaptım. Öyle yaptım. Tam da dediğin gibi yaptım. Harikasınız ya. Yok, yağ sürmeden olmaz. Yani yağ süreceğiz. Kızarmasını istersek yine bir ters yüz ederiz. Ters yüz yapmak lazım. Çünkü şey gözükmüyor. Beyaz gibi gözüküyor. Şey değil. Pişmemiş gibi gözükmüyor ama beyaz gibi gözüküyor tabii. Yani beyaz gibi gözüküyor ama bence gayet okey. Pişmesi güzel canım. Bence okey. Biraz parçalandı sadece. O benden kaynaklı da olabilir. Çevirirken değil mi? Yok, belki yavaş davransaydım. Olsun canım. Her şeyi de yani dört dörtlük olacak bir her kaybı. şeyi de düzgün yapacağız diye bir şey yok. Bazen de yapamayabiliriz yani. Tadı güzel, görüntüsü bozuk olabilir. Olsun. Ama bence çok güzel. Gezmeye hazırsanız peki. Evet dostlar, gezmeye hazırsanız video devam ediyor. bakalım nereye gidiyoruz? Neydi? Sarımsaklı baraj. Sarımsaklı baraj. Hoşça kal sarımsaklı. Şakal sarımsaklı. Çok fazla sineğin var. Bence sarımsaklıdan ziyade sinekli barajı olması lazım. Ama yer çok güzel. Sineklerin haricinde şeye değinmek istiyorum. Bir de çok fazla kene var alanda. Evet. Normalde Max'e geliyorlar ki Allah'tan Max beyaz renkli, hemen üzerinden alabiliyoruz ki aşıları ve parazitleri olduğu için ona yapışmıyorlar. Ama akşam benim bile üzerimden 2-3 tane kene aldık. Evet. Boyun bölgemden, hatta üzerimden değil, yani öyle paçalardan falan değil. Bu Yani- sene her yerde ciddi bir kene popülasyonu var. Evet. Doğada vakit geçirdiğimiz için sürekli alışkınız biz bu duruma, görüp müdahale edebiliyoruz anlık ama doğada vakit geçirecek olan arkadaşlara da hemen uyarı yapalım. Her yerde var. Evet, Sadece evet. Kayseri için değil. Her bölgede çok fazla kene var bu sene. Özellikle işte bileklerinizi kapatın ya da açık renk kıyafetler giyinin ki görebilin. Ve doğadan evinize geri döndükten sonra mutlaka kendinizi kontrol edin. Kesinlikle kontrol edin arkadaşlar. Bu arada alanda bir etkinlik var galiba. Müzik sesleri geliyordu. Müzik sesleri ve bir konuşmacı sesi geliyor devamlı. Bakalım şimdi çıkışa doğru gideceğiz, görürüz herhalde diye tahmin ediyorum. Bosfoslar var. Bosfos etkinliği varmış. Buradan geliyormuş o bütün sesler demek ki. Evet. Bosfosçular geziyor. Hayat Bosfosçulara güzel. Motorlar, çadırlar, Bosfoslar. Bence hayat bize de güzel. Kesinlikle. Ama en çok hayat Max'e güzel. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Kayseri'yi keşfetmeye devam. Gel. Evet dostlar, Kayseri Ağırnas'tayız. Hemen yanımda gördüğünüz bu yer Bezirhane ve hemen karşıda gördüğünüzde Agios Prokopios Kilisesi 1857 yılında yapılmış.
Ama kiliseye gitmeden önce ben hemen size bir yer göstermek istiyorum. Arabayla önünden geçtim ve acayip hoşuma gitti. Bakın evin güzelliğini görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir yapı. Evet, Ağırnaz Kültür ve Sanat Müzesi diyor. Ama kapılar kapalı. Her zamanki gibi kapı kilitli. Ön tarafta mı kilitli? Evet. Kiliseyi Kültür Sanat Müzesi'ne çevirmişler. Fakat kıyıdan köşeden görebiliyoruz. Ön açıdan da bakalım. Ben şuranın fotoğrafını çekip geliyorum. Böyle bir yer. Tabii Frex namına hiçbir şey kalmamış gibi görünüyor. Oh. Buradan da baktık biz. Baktınız mı? Ben de Evet. bakayım. Eksik kalmayayım. 1857 yılı diyor arkadaşlar Evet. burası için. Ağırnaz ilçesinde ya da köyünde bakın kilise burada. Şurası Bezirhane. Şurası su kuyusu. Bunlar günümüze kadar gelmiş ve yıl 1857'den bahsediyoruz. Neredeyse 200 yıl yani 180 yıldır bunlar günümüze ulaşmayı başarmışlar. Hemen karşımda bir ev var. Şu görmüş olduğunuz 1959 yılında yapılmış o evde. Enteresan bir yerleşim Ağırnaz. Köyü, ilçesi ya da beldesi artık neyse. Yaklaşık 200 yıllık tarihi geride bırakıp yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıradaki durağımız neresi Gülden Hanım? Sıradaki durağımız sanırım Mimar Sinan evi. Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü yer burası. Ama ondan önce uğrayacağımız bir yer daha var yol üzerinde. Bu arada şey de söylemeden geçmek istemiyorum. Geçme. Bu parka Profesör Doktor Afet İnan Parkı adını vermişler. Hı hı. Tarihimizin yani Cumhuriyet tarihinin ilk tarihçi doktorlarından biriymiş Afet İnan. Atatürk'ün manevi kızı. İsim tanıdık gelince hemen internete baktım da. Güzel bir anı olmuş. Evet, teşekkür ederiz. Evet, ikinci durağımıza geldik. İkinci durağımız Koramaz Vadisi Müzesi arkadaşlar. Ama burası aynı zamanda bir aşk hikayesi. Kurdelelerimizi aldık. Evet. Köpecik var orada. Yavrum. Şimdi içeriye girip içeride çekim yaparken devamını anlatalım bence. Hadi bakalım. Oğuz ve Suzan'ın aşk hikayesi anlatılıyor burada. Sadece dışarıdan gördüğümüz gibi ev değil. Alt katta mağaralar var. Siz beni görmediniz, tamam mı? Burada olduğumu söyleyin. İlk geçtiğimiz odadaki yer sünnet sahnesinin canlandırdığı yer. Burası Oğuz'un çocukluğundan itibaren hayatını anlatıyor aslında. Oğuz sünnetten kaçmış ve ambara saklanmış. Siz beni görmediniz, tamam mı? Burada olduğumu söylemeyin. Oğuz Peki. sünnetten saklanmış. Beni görmediniz, tamam mı? Halı örnekleri. Uzulan kil tabletler, tanrı kabartması ve diğer detaylar. Ağırnaz inanılmaz bir yer arkadaşlar. Ve hatta 7,8 milyon yıllık fosiller bulunmuş burada. Şurada gördüğümüz canlılara ait. Biz kaçıyoruz. Çünkü burası kalabalıklaştı. Kolumbaryum. Kolumbarium Yani güvercinlik. Oğuz güvercinlerini burada besliyormuş. Evet. Bu bölge inanılmaz bir tarih barındırıyor arkadaşlar. Koramaz Koramaz. Vadisi bu bölgeye çok yakın. İnanılmaz bir olay. Sen
Ama tabii aşk hikayemiz var şu anda. Ne alemdeyiz onda da Aa, bilmiyorum. Çok karıştırdık İlerledikçe sanki. anlatacağız. Peki. Şimdi Koramaz Vadisi'ni gördük. Yani bu bölgeyi, Oğuz'un yaşadığı yerleri gördük Evet. aslında. Bu bölgede çok fazla Rum halkı varmış önceden. Kaya mezarlarına doğru geliyoruz. Yani hem bölgenin geçmişini görüyoruz aslında burada. Mağaraların altına geldik. Kaya mezarlarına doğru devam ediyoruz. Oğuz Koramaz Vadisi'ne hayranmış bizim gibi. Her yere girip çıkıyormuş. Her yerde dolaşıyormuş. Vadinin içinde gezerken kaya mezarları bulmuş. İskelet maket arkadaşlar, korkmayın. Devam ediyoruz. Vadi içinde gezen Oğuz çeşme başında bir kız görür. Oho, merhaba. Müslüman halktan Oğuz çeşme başındaki Rum halkının kızlarından Suzan'a aşık olmuş. Gelinlik Oğuz. kızlara derken de Suzan'a mesaj gönderir. Tabii ki çarşıda annesinin ürettiği halıları satıyor Oğuz. Bakın, sevgili Oğuz. Tabii ki Karşıda da Suzan. karşıda Suzan. Suzan babasına Oğuz'un onu görmeye gelmek istediğini söylüyor. Aha bizim sesimiz var orada. Merhaba ben Tolga diye bir ses geldi oradan. Dedim ne oluyor? Çerkez Mustafa Bey odasına geldik. Binanın asıl sahibi Çerkez Mustafa Bey'miş bu arada. Atatürk'ün solundaki kişi. Evet. Allah rahmet Mücadele eylesin. döneminde etkin rol üstlenen yerel liderlerden biriymiş kendisi. Tabii aşk hikayemize devam ediyoruz. Burası da Dülger Odası. Mimar Sinan Ağırnas'ta yaşayan dedesinin Dülger olduğu bilinmektedir. Bu da vadi dışında ağaç bulunmamasına rağmen yapı içerisinde kullanılan ahşapların ustalarının Koramaz Vadisi'nde bulunduğunu belgelemektedir. Taş işçiliği var, ahşap işçiliği var, kilimcilik var. Çok Ne kadar? marifetli bir halkmış burada yaşayanlar. İnanılmaz üretken bir halkmış. Of, şunun güzelliğine bakar mısın? Evet. Oğuz'un babası ahşap işçisi, Suzan'ın babası taş işçisi. Oğuz babasına Suzan'la evlenmek istediğini söylediğinde babası diyor ki olmaz. Önce askere gitmen lazım. Askerdeki Oğuz'a mektuplar yazan Suzan. Kuşlarla gönderiyor mektubu gördün mü? Çok romantik. Ve asker odası. Nasıl karşılayacağını düşünüyordum Karakan. Maalesef Oğuz savaşta yaralanıyor bir şarapnel parçasıyla ve bir ayağını kaybediyor. Çiçekleri ne güzel yapmışlar. Ve sonunda kavuşma odası. Evet, Oğuz yaralanır ama yine de sağ salim geri döner. Ona kavuştum. Düşünüyorum artık kahveli oldu. Kahveler içiliyor. Aşk engel tanımıyor. Tabii ki. Ve Oğuz kahvesini alırken Senin elinden her şey bal şerbet Suzan. isteme merasimi de gerçekleştiyse Çeyizler hazırlansın. İşime gelirse müsaade istemiyor. Eğer işime gelmezse kızım da kurtçuk diye yani veremezdik diye. İsmetimize başka Böyle yorganlardan bizde de vardı. evet. en yakınımıza. Ve kına odası. Tabii ki düğünden önce kına yapılmadan Tabii olur ama mu? önce hamama gitmişler tabii ki. Takunyalara bakar mısın? Kınalar yakılıyor. Haydi düğüne. Şenlik alanına doğru devam. Kızlar kınaydı çeyizi derken damat ne yapar? Tabii ki damat tıraşı olur. Gelin Gelelim. alma. Kızı almaya. Sonunda kavuşmuşlar. Onlar erdi muradına,
Biz çıkalım kerevetine. Bu kurdeleler de onların anısına bizim muratlarımızın gerçek olması için buradaki yerine. Sonuna gel. Onlar erdi muradına. Biz çıkalım Kerevetine. Müzedeki gezimizin ve Oğuz'la Susan'ın hikayesinin sonuna geldik. Onların aşkına şahit oldunuz. Darısı başınıza. İsteyen herkese. Siz de dileğinizi tutun. Dileğinizi bağlayın. Bunu tüm izleyenler adına bağlıyorum. Tutun dileğinizi. Şuraya bağlayacağım. Birinin dileğini yok Ay, ettim. ucunu bulamadım. Ölüm düğümü attım. Birinin dileği yere düştü. Üstüne Onu bir daha koymuşlar bağlayayım. Olmayacak dileği oldurtturacağım şimdi. Evet, sıradaki durağımız neresi? Bu sefer Mimar Sinan evi galiba. Erdi muradına. Hadi Biz gidelim. çıkalım kerevetine. Müzedeki gezimizin Karamaz Vadisi Müzesi. Görevli arkadaşlar da bilgiler veriyorlar. Gelmeden önce okur ve ona göre gelirseniz siz de zaten yaşayarak gezebilirsiniz içerisini. Muhteşem düzenleme yapmışlar. Hikayesi zaten ayrı güzel. Ellerine sağlık Mutlu yapanların. sonuna biten bir hikayesi var. Daha ne olsun. Evet, daha ne olsun. Muhteşem bir aşk hikayesini geride bıraktık. Şimdi sırada Mimar Sinan Mahallesi'ndeyiz. Mimar Sinan'ın doğduğu evi göreceğiz birazdan. İnşallah açıktır. Hadi bakalım. Daha önce geldiniz mi gelmediniz mi bilmem. Ama gelmediyseniz Kayseri Ağırnas. Mutlaka gelin. Buraya bir gününüzü ayırın. Bu bölgeyi gezin. Çok memnun kalacaksınız. Kesinlikle gezi listenize ekleyin burayı. Eski evleri beğeniyorsanız, böyle köy gibi yerleri seviyorsanız her evde ayrı bir detay var. Ya evler zaten muhteşem. 1950'lerden acayip güzel. Fark ettiniz mi? Su tahliyesi için yapılmış. Çok güzel görünüyor. Bu bina 1948'de yapılmış arkadaşlar. Şurada inanılmaz güzel bir bahçesi var. Balkon ya da işte teras. Çok güzel ya. 1948. Evet. Çok güzel. Senin istediğin gibi bir balkona sahip. Tam Gördüm ortada. yandan. O zaman sıradaki durağımız Mimar Sinan evi. Mimar Sinan'ın eserleri. Camiler, mescitler, medreseler, darülkurralar, türbeler, imaretler, saraylar, köprüler, darüşşafalar, hamamlar, mahzenler, her şey. Ve benim size göstermek istediğim farklı bir şey daha var. Mimar Sinan'ın Ağırnas'taki evinin çevre krokisi. Mimar Sinan evinin altında ne mağaralar var ve bir yeraltı şehri edasında direkt. Hatta bir tane kroki vardı az önce gördük. Mimar Sinan yeraltı şehri yazıyordu. Gezdiğimiz yeraltı şehirlerindeki benzer işte kuyular, yemlikler. Ay be. Yani Mimar Sinan evine geldiğinizde sadece Mimar Sinan'ın evini gezmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yeraltı şehrinde keşfetmiş oluyorsunuz. Mimar Sinan evi bu arada Mimar Sinan'ın gerçekten doğup büyüdüğü ev. Ve Mimar Sinan bu mağaraların içerisinde dolaşmış. Yani dolaşmıştır, ben olsam dolaşırdım. Dolaşmıştır tabii. İki taraf da var. Burası tek bir oda mı? Bakayım hemen. Orası tek oda. Ocak ve tonozlu duvarlar var sadece. Şuradan yukarı merdivenlerle çıkılıyor. Burası yem. Hala giden bir yer varmış. Bu arada hemen buranın az ilerisinde Ağırnas yeraltı şehri var. Ve bu evin Ağırnas yeraltı şehriyle bir bölümden bağlantısı olduğu söyleniyor. Tabii tamamını gezemiyoruz şu anda. Kapalı bölümleri var. Orayı gezmek için yeraltı şehrine doğru gideceğiz. İzmir'e. Ha bunlar İzmir'e konuşuyor. İzmir'de Hoca'ya konuşuyor. Geçin. Bizi doğru. Mağaraların üst katındaki giriş bölümündeki oda. Tam ev hali burası. Çok güzel ama ya. Evet.
Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü ev ve muhteşem bir manzara ki hemen altımızda bir yeraltı şehri var biliyorsunuz. Yeraltı şehrinin devamı muhtemelen karşıda. Çünkü güvercinlikleri gördüm orada. Evet. Biraz böyle gel. Erciyes gözüküyor direkt şuradan. Kamerada uzak kalacaktır muhtemelen ama. Evet. Tam şu noktada. Ay be. Karavanla 81 il Türkiye turumuzun 9. ayında 14. şehrinde Kayseri'de Ağırnas'ı gezmeye devam ediyoruz. Ağırnas bizi resmen büyüledi. İyi ki videonun sonuna saklamışız burayı. İyi ki saklamışız yoksa yani inanılmaz güzel bir yer. Ben zaten mimari yapısına bayıldım. Çok güzel her yeri. Koca Mimar Sinan'ı yetiştirmiş. Nasıl bayılmayalım? Yani O kadar yeraltı şehri dedik. Şimdi gidip yeraltı şehrini görelim değil mi? tabii görmezse kayıp olur. Ağırnas yeraltı şehri. Örümcek ağlarına dikkat. Gözler alışana kadar karanlığa da dikkat. Burada güvercinlikler var. Bir o sesi geldi Gülden'den. Nasıl Evet, soğuk bayağı büyük içerisi. bir alan. Acayip Ay. serin. O tarafta da bir kilit kapı var ve koridor var. Birçok kilit kapı var ama pek bir ışıklandırma biraz zayıf kamera için. Karanlık kalıyor değil mi? O da her yer. Enteresan. Ve bayağı büyük bir yer ya. Burada da bir oda var yine. Oda burası. Her yer oda, evet. Farklı bir yapısı var. Ve dar koridorları var, çok alçak. İçeriden rüzgar geliyor. Enteresan bir alana geldik. Tek dik durabildiğimiz yer burası. Uzun zamandır yarı boyda yürüyoruz. Ve sadece ayağınızın gireceği bir yer var. Evet. Oh, Hadi bakalım. derin kuyu. İşte bak kardeşim. Burası çok da efsane. Oğlum çıkış yok. Çıkış burada ama gelmeyin. Hayır şey yani. Önce biz geçelim. Nasıl geçeceğiz? Evet galiba çıkıyoruz. Başka bir çıkışa geldik. Evet nereden çıktığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Nereye çıktık ya? Enteresan bir yere Geliyorum. çıktık. Nereye çıktığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Galiba üst tarafa çıktık. Şuradan yol var. Oradan mı buradan mı? Buradan yol yok. Merhaba Arı kardeş. Yorucu bir yeraltı şehriymiş. Bu Evet. kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Bayağı bir ilerlemişiz. Tüneller Çünkü- aşırı dar, alçaktı. Evet. Ve çok yürüdük. Bize çok enteresan ya. Evet. Bak şimdi. Birçoğunun görmediği ama benim gördüğüm şey paylaşıyorum. Burayı görüyor musunuz? Burası özellikle yarılmış. Yarma izleri var. Muhtemelen ya su kanalıydı burası. Muhtemelen öyle. Yukarıdan gelen suyu toplamak için, yönlendirebilmek için ya da. Çok enteresan. Çok güzelmiş. Arkadaşlar bu bölgeye gelirseniz mutlaka ama mutlaka buraları gezin. Kapadokya'da meşhurlaşmış yeraltı şehirlerinin yanında hiçbir farkı yok bence. Aa bak ana yer burası. Aha. Aksine daha büyük bazılarından. Evet. Ki her odasına girmedik. Evet. Ve yaklaşık 150-200 metre ileri attı bizi. Giriş hemen burasıydı. Buradan girdik hep beraber. Evet. Ve ne vadisiydi burası? Koramaz Vadisi. Bu bölge yani bu alt vadi Koramaz Vadisi. Bu vadide binlerce yıllık belki de 10 binlerce yıllık bir yaşam söz konusu. Evet. Şapeller, kiliseler, mağara evler, bunun gibi yeraltı şehirleri. Şu anda bile vadinin içinde 7 tane köy varmış. Evet. Merhaba kedi. Kameraya Kedi. şaşırarak geliyor şu anda. Kedi sizi merak etti. Evet, direkt kameraya kilitledi kendini. Neymiş o?
Bak bak nasıl geliyor. Bir pati yiyebilirsiniz her an. Gel. Ya. Gel. 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 Gel bak bakalım neymiş o. Gel. Yok onun patisinde bir şey var. Sekiyor. Oh, O zaman devam. hadi bakalım. Şöyle ne kadar nereye alıyor bilmiyorum. Burası da Koramaz Vadisi'nin Ağırnaz tarafındaki girişi. Evet. Ama Max'le birlikte burayı yürüyemeyiz. Çünkü çok yerleşimlerle iç içe ve Evet. vadinin içinde çok fazla köpek olduğu yorumlarını okuduk. Şeydi mesela şu bölüme baktığımda da patika göremiyorum. Su akıyor Evet. içinden. Çok fazla ot var içeride. O yüzden Yani- Koramaz Vadisi'ni yürümeyeceğiz bu sefer. Evet, bu seferlik buraya kadar diyoruz. Bu videoda buraya kadar diyoruz. Evet, çünkü biz bittik artık ve hem karavanla gezdirdik sizi hem Ağırnas'ın güzelliklerini Evet. gösterdik. Bize yeter bu kadar. Aynen öyle. Sonraki videoya da güzel yerler kalsın birazcık. Karavanla 81 il Türkiye turunun 14. şehri Kayseri'den hepinize hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.